Sanat tarihçi Lora Çapar'la Son Ermeni Köyü Vakıflı'yı konuştuk. Lora bu köye ne zaman geldi? Köye nasıl alıştı? Köyde hayat nasıl? İnsanlar bu köyde neyle geçiniyorlar? Neyle uğraşıyorlar? Kadınların kurduğu kooperatif, o kooperatif nasıl işliyor? Ve burada açılmış olan Vakıflıköy Müzesi'ne giden yolda neler oldu? Köyün hikayesinin müzeye aktarılışı nasıl oldu? Hangi süreçlerden geçti? Nasıl bir araştırma yapıldı? Peki köye geldiğimizde, müzeyi ziyaret etmek istediğimizde bizi neler bekliyor? Adım adım müzenin bütün bölümlerini konuştuk. Hoş geldin Lora. Hoş bulduk. Lora, seni biraz tanıyabilir miyiz? Kimsin, neler yaptın? Biraz bize anlatır mısın? Tabii ben 7 yıllık Vakıflıköylüyüm diyebilirim. Çünkü 2013 yılında ben buraya yerleştim. Eşim vasıtasıyla buralı oldum. Eşim Cem Çapar'la evlendikten sonra buraya geldim. O güne kadar İstanbul'daydım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kayserili bir ailenin çocuğuyum. Kayseri kökenli bir ailenin çocuğuyum. 13 yıl Agos gazetesinde çalıştım. Hrant Dink'le birlikte çalıştım 7 yıl. Ondan sonra 2013 yılına kadar da oradaydım. 2013'te de artık buraya tamamen göç ettikten sonra yaşamıma burada devam ediyorum. Orada çok güzel faaliyetler var, çok güzel şeyler yapılıyor. Kadınlarla çok güzel şeyler üretiyorsunuz, yapıyorsunuz. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Turizmdeki öneminden bahsedebilir misin bize Vakıflı'nın? Şimdi şöyle anlatayım. Burada kadınlar çok çalışkan. Evet, erkekler çalışıyor bahçelerde, tarlalarda ama kadınlar gerçekten erkeklerden daha çok çalışıyor diyebilirim. Ve buradaki kadınlar birlik olarak bir kooperatif kurmuşlar 2005 yılında. 2005 yılında kurulan bu kooperatifin içinde köydeki bütün kadınlar var. Herkes yaptığı ürünüyle kooperatifte yer alıyor. Kimisi ceviz reçeli, kimisi turunç reçeli, kimisi iğne oyası, kimisi nar ekşisi, kimisi hepsini birden yapıyor. Ve bunlar bu kooperatif adı altında kilisenin kantininde satılıyor. Burada satılan ürünlerin gelirlerinin büyük bir kısmı kadınlara, küçük bir kısmı da kilise vakfına kalıyor. Böylelikle hem köyün gelirine katkı sağlıyorlar hem de kendi ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Fakat tabii bununla sınırlı değil oradaki zenginlikler, güzellikler. Bir şeyler yapılıyordu orada, bir hareketler vardı. Sonra bir ortaya çıktı ki harika bir müze kurdunuz orada. O müzeden biraz bahsedebilir misin? O müzeye giden yol, neden o müze kuruldu? Nasıl kuruldu? Açıkçası kendimizi ziyaretçinin yerine koyduktan sonra bu müzeyi kurmaya karar verdik. Çünkü dediğin gibi çok ziyaretçi alan bir köy burası. Şimdilerde adı kendinden büyük bir köy haline geldi. Belki hani şu anda köylünün bile yetemeyeceği durumda ama gelen ziyaretçi bu köyden ne alarak dönüyor diye düşündük sürekli. Ve aldıkları şeylerin gelip geçici şeyler olduğuna kanaat getirdik. Geliyorlar kilisede dediğin gibi senin de kiliseyi geziyorlar. Kilisede fotoğraf çekiyorlar. Biraz bakınıyorlar. Şanslılarsa sorularına cevap alabilecekleri birilerini buluyorlar. Sonrasında işte o kadınların yaptıkları ürünlerden nar ekşisi, işte reçel, likör neyse satın alıp dönüyorlar. Döndüklerinde acaba bu köy hakkında akıllarında ne kalıyor diye düşündük. Ve aslında bu köyün daha fazlası olduğunu göstermemiz gerekiyordu ziyaretçiye. Bu amaçla bu müzenin yoluna çıktık diyebilirim. Yani bu köydeki insanların bir geçmişi var, buradaki yaşayan insanların hikayeleri var, yedikleri yemekler var, çaldıkları müzikler var, şarkılar var, bir sürü şey var aslında.
Yani bir kare fotoğrafın içine sığamayacak şeyler bunlar. Burada bence galiba anladığım o, somut olmayan kültür mirasını toparlamışsınız. Buradaki köyün, bölgenin belki de bir Ermeni kültür mirasını toparlamışsınız. Doğru muyum? Doğrusun, sadece Vakıflı Köyün değil ama Musa Dağ'da yaşayan 7 Ermeni köyünden her birinden izler bulabiliyorsunuz bu müzede. Küçük bir alan ama küçük bir alan içerisinde her şeyi vermeye çalıştık. Bunları yaparken çoğunlukla bilgi panolarını kullandık. Gelenekleri anlatırken bilgi panolarında metinler koyduk. Vitrin içlerinde örnek eşyalar kullandık. Filmlerimiz var. Bu Asvazazin Bayramı'nda yapılan harissa yemeğinin canlandırmasını yaptık bir silikon heykelle. Geçen yılki bayramdan çekimler yaptık. O çekimlerden bir film oluşturduk. Bu film o anı size yaşatıyor biraz da olsa. Aynı şekilde evlilik geleneklerini anlatan bir köşe yaptık. Burada da eski düğünlerden görüntülerden oluşan bir film hazırladık. Yine köyün günlük hayatını anlatan bir film hazırladık. Yine geçen yıl yaptık bu çekimleri. Yazını kışını doğduğundan beri bu köyde geçiren insanlar belirledik. Bunlar bizim filmin ana karakterleri oldu. Bunlarla Erhan Arık yaptı filmimizi. Erhan zaman geçirdi, gününü geçirdi. Birlikte bahçede çalışmaya gitti. İşte birlikte birisiyle aşı yapmaya gitti. Ötekiyle, yani herkes de kim en iyi ne yapıyorsa, mesela bir ablamız reçel yapar, onunla birlikte reçel yaptı. Bu çekimlerden bir film oluşturdu. Bu da ayrıca belgesel odamızda yer alıyor. Yani kısacası vitrin içi eserler, bilgi panoları, filmlerle biraz interaktif bir ortama çevirmeye çalıştık. Şöyle düşünelim, ben köye geldim grubumla ya da yalnız başıma geldim. Müzeye girdiğim andan itibaren beni nasıl bir macera bekliyor? Anlattın gerçi ama yani sıralamasını neye göre düşündünüz? Çünkü sadece yöreye dönük mü yoksa genel Ermeni kültürü de var herhalde. Ama yani yöre mi ağırlık basıyor? Yöredeki alışkanlıklar veya gelenekler mi ağırlık basıyor? Nasıl bir şey yaptınız? Şimdi belli başlı temalarda evet genel Ermeni kültürü ağırlık basıyor. Mesela inanç. İnancımız değişmiyor. İstanbul Ermenileri ile buradaki Ermenilerin inançları aynı. Bu konuda ortaklaşıyoruz. Ama tarım dediğimiz zaman bu bölgenin tarımı biraz farklı, bir dağ köyü. Dağ köyünde tarım, organik tarımda biliyorsunuz burası ödül almış ilk köylerden, ilk yapanlardan bir tanesi burası organik tarım ve başarılı ödülleri var bunların. Ve dolayısıyla bu tarımda nasıl başarılı olmuş bu köy diye anlattığımız zaman özelleşmek zorundayız. Aynı şekilde evlilik gelenekleri de öyle. Evet, genel olarak aynı şey, kilisede evleniliyor, işte aynı ritüel devam ediyor ama detaylar var. Bu detayları da biz burada vurgulamaya çalıştık. Girişten itibaren ziyaretçi ne bekliyor onu anlatayım. Girişte önce sizi eski bir elbise karşılıyor. Eski bir nişan elbisesi bu. Aslında benim bu köy için, bu müze için bulduğum ilk eserdi bu. Köyde işte gelinlik arayışına girmiştim. Öncelikle gelinlik de hedefim. Kadınların hepsini tek tek sordum. Gelinliğiniz duruyor mu? Müzeye koymak istiyoruz. Şöyle falan anlattım. Maalesef durmuyordu kimsenin gelinliği. Çünkü köyde herkes tek bir gelinlikle evlenmiş. Burada zengin bir aileye gelin olan bir büyüğümüz evlenirken ona bir gelinlik dikilmiş ve bütün şeyler diyeyim evlenecek olanlar o gelinliği kullanmışlar. Dolayısıyla ortada hiçbir gelinlik yoktu. Ama yola işte çıktık, aranıyoruz falan. Bana dediler işte bizim eski evde bir elbise duruyor, bir gidip bakalım ona. Belki işine yarar dediler. İşte biz de o elbiseyi bulduk, getirdik. O evde bulduğumuz şekliyle de müzenin girişine koyduk. Çok çok eski değil, bir 40-50 yıllık bir elbise. Ama yani hikayesi benim için özeldi. O şekilde giriş olsun istedik. Sonra içeri girdiğiniz zaman sizi bu köyün dili karşılıyor. Bu köyde özel bir Ermenice konuşuluyor. Musa Dağı Ermenicesi denilen bir dil bu. İstanbul Ermenicesinden, yani Batı Ermenicesinden ve Ermenistan Ermenicesinden farklı. Bir ağız gibi. Bu dilin farklılığını vurgulayacak bir pano, duvar hazırladık. Burada 4 dil kullandık. Türkçe, Batı Ermenicesini,
İngilizce ve köy dilindeki karşılığıyla panolarda gördüğünüz, çoğunlukla panolarda gördüğünüz kelimeleri panoya dil panosuna taşıdık. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra dil panosuna yönleniyorsunuz. Yani bu Musa Dağı Ermenicesinin farklılığını anlatan bilgi panosunu okuyorsunuz. Kısa bir köy tarihçesinden sonra din bölümüne geçiyorsunuz. Din vitrininin içinde dini ayinlerde kullanılan eşyalardan örnekler koyduk. Bulabildiğimiz en eski örnekleri. Sırma işli bir muganni kıyafeti, bir kutsal kase örtüsü, bir papaz pelerini, özel inciller, örtüler, bu tarz objeler var vitrin içerisinde. Sonra bu köyün, daha doğrusu Musa Dağı'nın köylerindeki dini inanışı anlatan bir bilgi panosu ve yanında da yortularını anlatan bir bilgi panosu koyduk. Sonrasında bu yortuların burada en coşkuyla kutlananıdır Asvazazin yortusu. Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü 15 Ağustos'ta o bayramda yapılan harisa yemeğini anlattık. Harisa aslında ismi size şu an değişik geliyor olabilir ama bildiğiniz keşkek, dövme, aşur, aşure, yani bütün Anadolu'da etle buğdayın birlikte pişirilerek yapıldığı bir yemek. Ama her bölgede olduğu gibi burada da özel bir yemek ve bir bayram yemeği olarak yapılıyor. Biliyorsunuz bu yemek ne bizim ne sizin, kimsenin değil. Bu yemek Sümerlerden beri yapılan çok eski bir yemek. Onu anlatan bir köşe hazırladık. Bunun için bir canlandırma yaptık. Bir silikon heykelle, bir kazanın dövülme sesini vererek bir canlandırma yaptık. Yine bir film işte kullandık burada. Geçen yıl yaptığımız çekimlerden bayram nasıl kutlanıyor, bu bayram bu köyde nasıl geçiyor temalı bir film diyebilirim. Sonrasında göçü işledik. Göçü böyle metafor gibi gördük, yani bir bavul, bir baston ve bir fotoğraf üzerinden göçü hissettirerek Musa Dağı, Port Said günlerine geçiş yaptık. Port Said günlerinde orada yaşanılanı, kamp günlerini anlattık ve yine burada bir ses efekti kullandık. Bu efekte de köyün nenelerinin söylediği bir türkü. Ganche Gurung diye bir türkü vardır. Bir gurbet türküsü. Onu böyle siz bilgi panosunu okurken derinden türkü size kendini hissettiriyor. Sonrasında mimariyi, müziği anlattık ve vitrin içinde de bu eşyalardan örnekler koyduk. Kutsal eşyalar vitrini hazırladık. Bu vitrin içinde de eski bir İncil'imiz var. Pera Ermeni Kilisesi'nden kalma bir İncil. Bir de kumbaramız var. Mersin Ermeni Kilisesi'nden bir kumbara. Bunlar bu köye ait eşyalar değil ama yolu bu köye düşmüş eşyalar. Yani bir şekilde buraya bırakılmış 2 tane obje ve biz bunları da kullanmak istedik vitrinlerde. Sonra evlilik geleneklerini anlattığımız köşemiz var. İnteraktif alanımız ve belgesel odamız var. Çok farklı bir müze olmuş bence. Diğer müzelere göre çok farklı olmuş. Açılışı yapıldı bildiğim kadarıyla. Resmi açılışını bekliyorsunuz herhalde. Resmi açılışı yapılacak diye biliyorum. Peki köyün insanların müzeye bakışı nasıl oldu? Şu ana kadar gelen giden var mı? Onlar neler diyorlar? Onlardan da bir bahsedelim. Bu müzeyi biz tek başımıza yapmadık. Bu köylüyle birlikte yaptık. Çünkü bu vitrinlerin içindeki her eşya bu köydeki evlerden çıktı. Her hikaye bu köydeki evlerden çıktı. İlk başta müze fikri çok sıcak gelmedi. Yani müze bir değişim demek belki, bilmiyorum. Çok sıcak gelmedi ama birlikte, dediğim gibi birlikte yaptık ve şu anda hepimiz çok memnunuz. Gelen ziyaretçiden de olumlu dönüşler alıyoruz. Güzel şeyler yazıyorlar, güzel şeyler söylüyorlar. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah. Laura, bir de köyün birazcık yapısından bahsedelim mi? Köyde kaç kişi var? Genelde ne iş yapıyorlar? Erkekler mesela ne iş yaparlar? Bu kadınların yaptıkları, bu kooperatif işi dışında yaptıkları başka şeyler var mı? Kaç kişi yaşıyor? Bir de merak ettiğim bir konu daha var. Kaç kişi gerçekten Ermenice konuşuyor? Aranızda Ermenice konuşuyor musunuz? Köyde herkes birbiriyle köy dilinde, köy Ermenicesini konuşuyor.
Ben mesela buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Ama artık konuşulan her şeyi anlıyorum. O noktaya geldim. Yani herkes birbiriyle farklı bir dil konuşmuyor. Ama tabii çocuklar çok fazla kullanmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, benim yaşım ve üzeri tamamen köy Ermenicesiyle konuşuyor. Daha aşağısı genelde Türkçe kullanıyor. Bu köyde insanlar genelde turunçgille uğraşıyorlar, çiftçilik yapıyorlar. Genelde herkesin bahçesi var ve bütün yazını, kışını bu bahçe işlerinde geçiriyorlar. Ciddi bir zaman alıyor bu işler. Erkekler genellikle bahçelerde çalışıyorlar. Kadınlar da bahsettiğim gibi reçeldir, nar ekşisi, likör, sabun, bir sürü şey yaparak zamanlarını geçiriyorlar. Hiç kadınların da erkeklerin de bir dakika boş vakitleri olmuyor yani. Kaç kişi yaşıyor diye sormuştun. 35 ev yaşıyor köyde. Yaklaşık 100 kişi civarında. Ama yazları bu Asfazazin Bayramı zamanında bu sayı 5'e 6'ya katlanıyor diyebilirim. Çünkü her ev, mesela bir evde 2 kişi yaşıyorsa o evin İstanbul'daki akrabaları da geliyor. O evin işte Fransa'daki, Almanya'daki akrabaları da geliyor ve bu bayram, Asfazazin Bayramı herkesi birleştiriyor. Herkesin tekrar köye dönüşünü sağlıyor diyebilirim. Peki beklentileriniz nasıl? Önümüzdeki günlerde bu turizm başlayınca burası ilgi çekecek bence. Hazır mısınız bu yoğunluklara inşallah önümüzdeki zaman diliminde? Bu yoğunluğu bekliyoruz aslında. Çünkü köy dediğim gibi çok ziyaretçi alan bir köy. Ve müze de merak uyandırıyor. Muhtemelen müze de çok merkez bir yer olacak. Şimdi biz aslında biraz da bu amaçla açmak istedik kapıları. Eksiklerimizi görmek istiyoruz. Kendimizi tamamlayabilmek için ziyaretçiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz de zamanla sanırım düzenimizi oturtacağız. Bu pandemi dönemi bittikten sonra her şey daha güzel olacak. Ben de eminim zaten Antakya, Hatay programa alındığı zaman ya da sırf orası yapıldığı zaman Samandağ mutlaka olması gereken bir lokasyon. Musa Dağı yapılan bir lokasyon. Vakıflıköy de çok ilgi çeken bir yer. Mutlaka gelecektir insanlar. Ben eminim e, tüm turizm ajantaları programlarına da alacaklardır müzeyi. Peki müzeye geldiğimiz zaman gezdiren biri var mı yoksa buyurun siz kendiniz gezin mi diyorsunuz? Yani bilgi almak isteyen tabii ki rehberleriyle geziyorlarsa rehberin de önceden bir öğrenmesi lazım. Ama var mı öyle bir yardım? Herhangi biri anlatım yapabiliyor mu? Evet, yine sanat tarihi mezunu bir gencimiz şu anda, köyden bir gencimiz şu anda müzede duruyor. Arzu eden ziyaretçilerimize anlatıyor. Ama bazı ziyaretçilerimiz kendisi de gezmek istiyor olabilir. O zaman yani onlar kendisi gezebiliyor. Dileyen ziyaretçilerimiz için rehberlik yapabiliyoruz. Çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel bir proje. Çok hoş bir proje. Peki bununla bağlantılı olarak başka projeler var mı düşündüğünüz, yapmayı istediğiniz önümüzdeki zaman diliminde Vakıflıköy'le ilgili olsun, müzeyle ilgili olsun? Ya böyle sanat tarihi açısından, kültürel miras açısından başka şeyler var mı? Müzeden önce biz burada yine bir proje yaptık. Müzenin içerisinde olduğu Patrick Mesrop 2 Kültür Merkezi bünyesinde bir mutfak hazırladık biz. Kadınların yaptığı bu ürünler için bir mutfak hazırladık. Ortamını daha hijyenik bir ortamda, daha sağlıklı bir şekilde üretebilmeleri için. Bunun için de bir SODES projesi yaptık. Hatay Valiliğine bağlı bir kurumdan destek alarak buradaki kadınlarımıza sertifika kazandırdık. Bütün kadınlar bu kursa katıldılar ve işte karşılığında sertifikalarını aldılar. Ve biz bu şekilde mutfağımızı da oluşturmuş olduk. Bu bir projemizdi. Sonrasında zaten bu müze projesini hayata geçirdik, sonuçlandırdık. Bundan sonrası için de şimdilik öngöremiyoruz ama müzeye dair yapmak istediğimiz çok şey var. Bir sempozyum düzenlemek istiyoruz mesela. Bunu bir düzenli, geleneksel bir hale getirmek istiyoruz. Her yıl düzenli bir şekilde bir etkinlik yapmak istiyoruz burada. Yine müze içerisinde geçici sergiler açabilmek istiyoruz. Çeşitli çalıştaylar yapalım istiyoruz. Çocuklara yönelik, gençlere yönelik, yetişkinlere yönelik. Aklımızda projeler var ama daha somutlaşmadı diyebilirim. Şimdi aslında bölgenin mutfağı çok zengin.
Ermeni mutfağı daha da zengin. Ve bir de Antakya bölgesi, Hatay bölgesi karışık bir mutfaktır. Sizin orada aslında bu yaptığınız projeden sonra belki gurme lokasyonları için, gurme turizmi için bir şeyler yapılabilir. Belki mutfak atölyesi gibi bir şey yapılabilir. Böylece kadınlar da o aldıkları sertifikaları bu şekilde kullanabilirler diye düşündüm. Benim aklımdan öyle bir şey geçti. Turizmci olarak hemen o geldi. Çünkü bölge yemekle öne çıkıyor. Yani çok büyük bir tarihi var, inanılmaz bir tarihi var. Kültür müthiş ama yeme içme konusu biraz daha öne çıkıyor sanki orada. Çok güzel de geleceği olan bir proje. Müze inşallah çok çok ziyaretçi alacak ve bütün projelerinizin de yolu açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok çok sağ ol. İyi günler diliyorum, güzellikler diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Buraya bekliyoruz inşallah yerinde görmeye.